İçimizdeki ilkel canavar ve yüce yargıç, insan olmayı nerede unuttuk? Günde kaç kez haberleri açıp, sosyal medyada gezinip ya da sadece sokağa çıkıp, bu kadarı da olmaz, insanlık nereye gidiyor, diye içinizi çekiyorsunuz. Karşılaştığımız bazı manzaralar karşısında dilimizin ucuna gelen, ama nezaketimizden tam olarak telaffuz edemediğimiz o kelimeyi bugün dürüstçe masaya yatıralım: hayvanlaşmak. Bugün sokaklarda, trafikte, adliye koridorlarında veya sosyal medyanın o karanlık dehlizlerinde gördüğümüz, başkalarının hakkını gasp eden, kendi bencil zevki için çevreye zarar veren, rıza ve sınır tanımadan başkalarının bedenine ve ruhuna hoyratça saldıran, çalıp çırpan insanlar aslında kimler biliyor musunuz? Onlar, içlerindeki o en ilkel, en vahşi ve en karanlık canavara, yani de tamamen teslim olmuş, insanlık hırkasını üzerlerinden çıkarmış canlılar. Bugün, Sigmund Freud'un 100 yıl önce formüle ettiği ama aslında insanlık tarihinin en eski savaşı olan ID ve süperego çatışmasını konuşacağız. Ama bu kez teorik terimlerle değil, vicdanın, ahlakın ve bizi insan yapan o kutsal eşiğin nereden kırıldığını anlamak için derin bir serzenişle konuşacağız. Bir hayvani dürtülerin efendisi, ID, alt benlik. Gelin, maskeleri indirelim ve dürüst olalım. Her birimizin içinde, evrimin milyarlarca yıllık karanlığından süzülüp gelen vahşi bir hayvan yaşıyor. İşte Freud buna ID diyor. ID, insan zihninin evrimleşmemiş, medeniyet görmemiş parçasıdır. Orman kanunlarıyla çalışır. Ahlak bilmez, adalet tanımaz, sınır kabul etmez. Tek bir yasası vardır: benim olanı hemen şimdi alacağım, canımın istediğini hemen şimdi yapacağım. Bir aslan, avını yakalarken onun canının acıyıp acımayacağını düşünmez. Bir sokak köpeği, karnı acıktığında yanındaki diğer köpeğin mamasını elinden alırken ahlaki bir sorgulama yaşamaz. Çünkü onlar doğaları gereği sadece dürtüleriyle hareket ederler. Ama bir insan, kendi hırsı ve parası için başkasının rızkına çöktüğünde, sırf canı öyle istedi diye karşısındakinin sınırlarını, bedenini ve haklarını hoyratça ihlal ettiğinde, sırasını beklemeyip başkasının hakkını gasp ettiğinde, zayıfı ezip güçlüye boyun eğdiğinde, aslında yaptığı şey çok basittir: zihnindeki o ilkel hayvana teslim olmak. İdin kölesi olan bir insan, biyolojik olarak insan formunda olsa da, zihinsel olarak vahşi bir ormanın vahşi bir canlısından farksızdır. Çünkü onu hayvandan ayıran en temel mekanizmayı, yani fren sistemini devre dışı bırakmıştır. Bizi insan yapan kutsal ışık, süperego, vicdan ve ahlak. Peki bizi o yırtıcı hayvandan ayıran, bizi vahşi doğanın ortasından çekip çıkarıp medeniyet kurmamızı sağlayan şey ne? İşte o süperegodur. Yani bizim kadim dildeki adıyla, vicdan ve ahlak. Süperego sadece toplum ne der kaygısı değildir. O, insanı insan yapan en asil duyguların merkezidir. Empatidir, adalettir, doğruluktur. Süperego içimizdeki o sessiz ama gür sesli yargıçtır. Bize der ki, aç olabilirsin ama o ekmek senin değil, çalarsan karşındakinin hakkını yersin. Öfkeli olabilirsin ama karşındakine zarar vermeye, onun sınırlarını ihlal etmeye hakkın yok. Güçlü olabilirsin ama bu güç sana zayıfı ezme hakkı vermez. İşte bu ses, hayvani dürtüyü susturan kutsal sestir. Doğruluk ve dürüstlük, sadece kurallara uymak değildir. Kimsenin görmediği, hiçbir kameranın kaydetmediği, hiçbir polisin sizi izlemediği o karanlık odada bile sırf doğru olan bu olduğu için doğru davranmaktır. Süperego, insanın kendi üzerine kurduğu o yüce ahlak kalesidir. 3 Toplumsal çürüme, ne ara bu kadar id olduk? Etrafınıza bir bakın. Bugün yaşadığımız toplumsal huzursuzluğun, o bitmek bilmeyen güvensizlik hissinin temel sebebi nedir biliyor musunuz? Süperegonun toplu olarak felç edilmesi ve idin kutsanması. Modern dünya bize sürekli şunu fısıldıyor: sadece sen önemlisin. Canın ne istiyorsa, onu yap, sınır tanıma. Tüket, harca, elde et. Başkaları ne yaşarsa yaşasın, sen keyfine bak. Bu felsefe, insanlığın binlerce yılda inşa ettiği ahlak duvarlarını çatlatıyor. Sonuç mu?
İd etkisindeki insanlar, kendi çıkarları için yalan söylemeyi zekalık sanan, başkasının emeğini çalmayı, işini bilmek diye pazarlayan, trafikte ambulansın önüne kıracak kadar empati yoksunu, gücü yettiğinde karşısındakinin her türlü hakkına tecavüz etmeyi kendinde hak gören yaratıklara dönüşüyor. Bu kişiler özgür olduklarını sanıyorlar ama aslında sadece kendi hayvani içgüdülerinin prangalı köleleridirler. Süperego etkisindeki insanlar ise, bu çürümenin ortasında sessizce acı çekiyor. Kurallara uymaya çalıştığı için enayi yerine konuyor, incinmesin diye kimsenin kalbini kırmazken kendisi her gün kırılıyor. İçindeki o yüksek ahlak duygusu yüzünden, dışarıdaki vahşete baktıkça derin bir suçluluk ve çaresizlik yaşıyor. 4 insan olmanın bedeli, ego denge. Peki ne yapacağız? Tamamen süper egonun boyunduruğuna girip, her an suçluluk hisseden, kendi gölgesinden bile korkan birer münzeviye mi dönüşeceğiz? Hayır, hayatın gerçekliği bunu kabul etmez. İşte bu noktada sahneye ego, benlik çıkar. Ego, zihnimizin gerçekçi ve mantıklı tarafıdır. İdin o hayvani enerjisini ve yaşamsal gücünü alır. Ama onu süperegonun ahlaki süzgecinden geçirerek insani, yapıcı ve medeni bir forma dönüştürür. Savaşmak istiyorsan, sokakta insanlara saldırmazsın, spor yapar, ringe çıkarsın. Kazanmak istiyorsan, başkasının kasasını soymazsın veya hakkını gasp etmezsin, çalışır, üretir ve hakkınla kazanırsın. Arzuların varsa, bunları rızayı, saygıyı ve sevgiyi yok sayarak hoyratça tatmin etmeye çalışmazsın. Karşılıklı sevgiye ve insani değerlere dayalı bağlar kurarsın. İşte insan olmak budur. İnsan olmak, içimizdeki o hayvanı öldürmek değil, onu eğitmek, tasmasını elimizde tutmak ve onun bizi yönetmesine asla izin vermemektir. Son söz, içinizdeki hayvana karşı savaşı kim kazanıyor? İnsan olmak bir seçimdir ve her gün, her saniye yeniden yapılan bir seçimdir. Birine sesinizi yükseltmeden önce, trafikte birinin önüne kırmadan önce, birinin hakkını çiğnemeyi aklınızdan geçirirken ya da birinin rızasını hiçe saymaya yeltenirken kendinize sorun. Şu an bu kararı veren şey içimdeki o vahşi, çiğ etle beslenen ilkel hayvan mı, yoksa beni insan kılan o vicdanlı, asil ruh mu? Eğer ilkine teslim olursak, medeniyet dediğimiz bu ince buz tabakası kırılır ve hepimiz o karanlık, soğuk suya gömülürüz. Unutmayın, bizi kurtaracak olan şey daha çok ceza, daha çok polis ya da daha çok kilit değildir. Bizi kurtaracak olan şey, içimizdeki o yüce yargıcın sesini yeniden duymaya başlamaktır. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Etrafınızda içindeki o ilkel hayvana tamamen teslim olmuş insanların sayısının arttığını hissediyor musunuz? Bu gidişata dur demek için bireysel olarak vicdanımızı nasıl ayakta tutabiliriz? Yorumlarda buluşalım, bu serzenişe siz de ses verin. Eğer bu içerik hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ve bir sonraki videoda hangi konuyu, kitabı veya filmi incelememi istediğinizi belirtmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki merak yolculuğumuzda görüşmek üzere.